Herkese merhaba. Bugünkü videomda böbrekleri koruyabilmenin 3 ana kuralından bahsedeceğim. Sağlıklı bir insan bile olsanız ileride böbrek hastası olmaya aday olabilirsiniz. Eğer bu 3 ana kurala dikkat edecek olursanız böbrek hastası olma riskiniz azalacak. Eğer böbrek hastasıysanız ileriki dönemde diyalize girme veya böbrek nakline girme süreci uzamakta, hatta hiç diyalize veya böbrek nakline girmeden normal böbreğinizle yaşamınıza devam edebilirsiniz. Peki bu 3 ana kuralımız ne? Birinci kuralımız gerek Türkiye'de gerek dünyada böbrek hastalıklarının en sık nedeni olan diyabet ve hipertansiyona yol açan nedenlerden uzaklaşmak. İkincisi ise böbreklere binen yükü en aza indiren, hatta böbreklere faydası olan böbrek dostu sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı kurallarını hayatınıza geçirmek. Üçüncüsü ise böbrek dostu ilaçları kullanıp ve böbreklere faydası olabilen alternatif uygulamaları hayata geçirmek. Evet, bu 3 ana kuralı elimizden geldiği kadar uygulamamız lazım. Şimdi birinci kuralımız neydi? Diyabet ve hipertansiyondan uzak durmak. Diyabet ve hipertansiyon hastası olup veya olmamak sizin elinizdedir arkadaşlar. Onun için dedim uzak durmak. Yoksa insan nasıl uzak duracak? Eğer siz yemenize, içmenize, yaşam tarzınıza dikkat edecek olursanız hem Türkiye'de hem dünyada kronik böbrek hastalığının en sık sebebi olan diyabet ve hipertansiyondan uzaklaşmış olursunuz ki bu ikisinin böbrek hastalıklarındaki oranı yüzde kaçtı? %65, %70 civarında. Hatta her geçen sene daha da artıyor bu oran, çünkü diyabet ve hipertansiyon yüzdeleri gittikçe artmaya başladı. İşte hareketsiz yaşam, paketli gıda tüketimi, işte obeziteye eğilimin artmış olması, her yere arabayla gitme, egzersiz yapmama, uykuya dikkat etmeme, stres faktörleri vesaire bir sürü neden var arkadaşlar. Şimdi diyabetin en sık sebebi neydi? Neye bağlı oluyordu diyabet? Genelde kabaca 2 tipi var. O diğer gruplarını anlatmak istemiyorum. Bu tip 1 dediğimiz, hani otoimmün olan, düzeltemeyeceğimiz, mutlaka insülin kullanmamız gereken tip 1 diyabet oluyor. Bunun yüzdesi arkadaşlar %5 ila %10. Yani bütün diyabet içerisinde. Halbuki %90, %95'lik kısmı oluşturan o büyük grup tip 2 diyabet. Yani bu düzeltilebilir. İnsülin direnci söz konusu burada. İşte yeterli egzersiz yaparsanız, suyunuza dikkat ederseniz, abur cubur gıdalardan uzak durursanız, işte rafine şeker yemezseniz vesaire. Bu beslenme ve sağlıklı yaşam kurallarına uyulduğu zaman tip 2 diyabet gelişimi olsa bile azalabiliyor. Hatta hiç diyabet oluşmuyor insanda. Yani bu kadar önemli. Yaşam tarzıyla düzelebiliyor tip 2 diyabet. Peki hipertansiyon aynı tip diyabette olduğu gibi bunun da primer ve sekonder tipleri var. Sekonder dediğimiz altta mutlaka bir sebep var. Onu düzelttiğiniz zaman böbrek düzeliyor. İşte böbreğe giden damarda diyelim ki daralma var. Oraya stent koydunuz, düzeliyor. Veya endokrin hastalıklarınız var. Cushing gibi, feokromastoma gibi vesaire çeşitli hormonal hastalıklar. Bunların tedavisi yapıldığı zaman yine hipertansiyon düzelebiliyor. Ama bir de %85 ila 95'lik bir kısmı oluşturan primer hipertansiyon dediğimiz esansiyel hipertansiyon. Bu da yine yaşam tarzı ve beslenmeyle birebir ilişkili arkadaşlar. Aynı diyabette olduğu gibi tuza dikkat ederseniz, yürüyüş yaparsanız, uykunuza dikkat ederseniz, yeterli su ve sıvı alırsanız vesaire. Bunlar uygulandığı zaman bu da yine düzeltilebiliyor. Bakın arkadaşlar, demek ki eğer diyabet ve hipertansiyon gelişimini biz geciktirebilirsek veya engelleyebilirsek aynı zamanda kronik böbrek hastalığı gelişme riskini de %70 oranında azaltabiliyoruz. Çünkü bu ikisinin oranı böbrek hastalıklarında %70'ler civarındaydı. Bakın çok basit, ilaçsız bile birçoğusu düzeltilebiliyor. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme kurallarına uyarak tabii ki uygun ilaçlar da yine kullanılabilir. İkinci kuralımız neydi arkadaşlar? Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kurallarını uygulamak. Bu sayacağım kurallar arkadaşlar sadece böbrek hastaları değil, normal sağlıklı olan insanların da uygulaması lazım. Sağlıklarının devam edebilmesi ve ileride hastalanmaması için. Yani sadece böbrek hastaları bunları uygulamak zorunda değil. Peki ne bunlar? Sağlıklı yaşam kurallarını önce anlatayım. İdrarınız geldiği zaman tutmamanız gerekiyor. Kabız kalınmaması lazım.
Günde 6 ile 8 saat uyumanız lazım. Yeterli uyku. Güneşlenmeniz lazım. Topraklama yapmanız gerekiyor yine. Ağrı kesici, antibiyotik ve böbreğe zarar verebilecek diğer ilaçları ya hiç kullanmama veya illa gerekiyorsa akıllıca kullanılması gerekiyor bunların. Yine yeterli egzersiz yapılması, hem obeziteden hem de zayıflıktan uzak durulması, sigara ve alkolden de kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Peki sağlıklı beslenme kuralları ne? Tuzu azaltıyorsunuz. Kesmek yoktu. Ne kadar? Günde bir çay kaşığı üstü silme, 3 gram kadar tuz. Yeterli su ve sıvı tüketilmesi, paketli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulması, protein ve şekerin ölçülü tüketilmesi gerekiyor. Yağ olarak mümkünse sadece zeytinyağı tüketilmesi, böbrek dostu olan sebzeleri, meyveleri, kuru yemişleri ve probiyotikleri önerdiğimiz şekil ve miktarlarda tüketmeniz lazım. Demir, magnezyum, kalsiyum, fosfor, B12, folik asit, D vitamini, hemoglobin, glikoz ve lipid değerlerinin istenilen düzeylerde tutulması lazım. Şimdi bunları saydığım zaman sanki çok uzun bir şey gibi. Sizi takip eden doktorunuz, aile hekiminiz, iç hastalıklar uzmanınız veya nefroloğunuz bunu kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Hiç zor değil. Çünkü biz kendi pratiğimizde toprak böbrek bakımı olarak bu saymış olduğum hepsini hemen hemen uyguluyoruz kendi hastalarımızda. Basit bir kan tahliliyle hepsini görebiliyoruz orada. Demiri düşük. Neden düşük? Sebebini bul. Gerekiyorsa besinlerle takviye et. Gerekiyorsa da ilacını verirsin. B12. Hangi gıdalarda B12 var? Neden B12'ler düşük? Gıdalarını ayarla. Yine de düşüyor. Kaynak bulamadınız, o zaman intramusküler veya oral hapları var. Onları verirsiniz. Yine düzelebilir. D vitamini yine güneşe çıkıyor. Yeterli besleniyor. Hangi besinlerde var? Bunları öğretmeniz lazım hastalara. Tek tek. Bunların videoları arkadaşlar zaten kanalımda var. Bunları tek tek açıkladım. Hangi gıdalarda, hangi besinlerde var veya ilaç olarak ne kullanılması gerekiyor. Aynı zamanda doktorunuzla da irtibatta olursunuz. Anlattığımız zaman çok uzun. Ben bunları nasıl yapayım diye ümitsizliğe kapılmayın. Hepsi dengeye sokulabilir. Tamam. Eğer bu saydıklarım arkadaşlar uygulanacak olursa sadece böbrek hastalıkları değil, dünyadaki hastalıkların neredeyse %90'ı ortadan kalkar arkadaşlar. Kanserde dahil olmak üzere. Şu saymış olduğum hepsi yeterli egzersiz yapın, yeterli su için, sigara ve alkolden uzak durun. Zaten birçok hastalık ortadan kalkıyor bunları yapınca. Antibiyotikleri, ilaçları dengeli kullanın eğer kullanmanız gerekiyorsa vesaire. Zaten güneşlenmeye, toprakta yürümeye onlara gerek bile kalmayacak. Bunların yarısını bile yapılsa hatta birçok hastalık dünyadan kalkmış olabilir. Peki son kuralımız ne? Üçüncü kural, böbrek dostu ilaç kullanmak ve alternatif uygulamaları hayata geçirebilmek. Şimdi sağlıklı beslendiniz. Yaşam tarzı kurallarına dikkat ettiniz. Dediğim her şeyi yaptınız. Buna rağmen böbrek hastası oldunuz. Kronik böbrek hastalığı gelişti. Ama daha henüz diyalize girmiyorsunuz. Burada da yapmanız gerekenler var. Yine o böbreği koruyabilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi biz kime kronik böbrek hastası diyorduk? 90 günden fazla, yani 3 aydan daha fazla böbreğin çalışmasını gösteren GFR denen bir değer var. Glomerül filtrasyon hızı diye. Eğer bu değer 60'ın altındaysa 3 aydan daha fazla artık o böbrekler kronik hale gelmiş oluyor. Kronik böbrek hastası, yani geri dönüşü genelde mümkün olmuyor. Veya bu GFR değeriniz 60'ın üzerinde de olsa yine kronik olabilirsiniz. O zaman neye bakılıyor? İdrarda protein kaçağınız oluyor olabilir. Veya idrarda kan kaybınız olabilir. Bu eritrositler çıkıyor olabilir. Veya ultrasonda veya diğer görüntüleme yöntemleriyle böbreklerin küçüldüğü görülebilir. Veya o böbreklerin dışında parenkim var. Onlarda küçülme olmuş olabilir gibi bir takım anatomik değişikliklerin olması lazım. O zaman bu durumda da yine kronik böbrek hastalığı tanısı konabiliyor. Peki bu durumdaki hastaların ne yapması lazım? Şimdi Türkiye'de ortalama arkadaşlar 10,5 milyon kronik böbrek hastalığı var. Bu da yani çok yüksek bir rakam. Nüfusumuz ortalama 85 milyon. 6 kişiden birinde, erişkin olarak söylüyorum, kronik böbrek hastalığı var. Birçok kişi de bunun farkında değil. Sadece diyalize giren hastaları görüyorlar. Halbuki diyalize giren hasta sayısı 70 bin civarında. 23 bin civarında da böbrek nakilli hasta var. Topladığımız zaman 90 bin civarında, hadi olsun yuvarlak hesap, 100 bin kişi. Geride 10,5 milyon kronik böbrek hastası var. Bizim asıl hedefimiz işte bu kuralları uygulayıp bu böbrek hastalarının son döneme gitmesini engelleyebilmek. Diyalize giren nakil hastalarına da tabii ki yardımcı olacağız. Hiçbirini boşta bırakmıyoruz. Şimdi peki bu hastalara biz ne yapabiliriz? Daha henüz diyalize girmiyor. Kronik böbrek hastalığı var.
Yapılacaklar şu: öncelikle bütün böbrekleri bozuk olan kişilerin bir kere kendilerini takip eden ya bir iç hastalıkları uzmanı veya GFR değeri 60'ın altındaysa bir nefroloji uzmanı olmasında fayda var. Nefroloji uzmanı bulamıyorsa da iç hastalıkları uzmanından da devam edebilirler. Böbrek koruyucu bazı ilaçlarımız olabiliyor arkadaşlar. Öncelikle ama tanının konması gerekiyor. Gerekirse böbrekten parça alınır, yani biyopsi yapılır. Bunun sonucuna göre işte glomerülonefrit, işte vaskülit vesaire bu tür hastalıklar çıkacak olursa o zaman bağışıklığı baskılayan ilaçlar, kortizon, plazmaferez gibi ilaçlar verilebilir veya bu ACE inhibitörleri, angiotensin reseptör blokerleri, biz bu ilaçları verebiliyoruz böbrek koruyucu etkilerinden dolayı. Bir de bu son zamanlarda çıkan şeker ilacı vardı. SGLT2 inhibitörü denen. Bu ilacı da yine arkadaşlar şeker hastası olunmasa bile böbrek hastalarına yeni kılavuzlarda artık tavsiye ediliyor. Biz de kendi hastalarımızda bunu kullanıyoruz. Başka yine böbrek koruyucu sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam kurallarını bu hastalarımızın da yine hayatına geçirmesi gerekiyor. Bir de alternatif uygulamalar var arkadaşlar. Bu alternatif uygulamalar da böbrek hastalığınız varsa diyalize girme sürecini uzatabilmektedir. Peki bu alternatif uygulamalar ne? Kök hücre uygulamaları, ozon tedavisi, bu PRP dediğimiz uygulama, biyorezonans, akupunktur, böbrek noktalarına masaj uygulanması, hacamat, sülük, aromaterapi, özellikle gülle yapılan aromaterapi ve terleme tedavileri. Arkadaşlar bunlar da bu son zamanlarda daha çok gündeme geliyor. Daha önce diğer hastalıklarda da kullanılmış ama böbrek hastalıklarındaki rolü ve yeri çok daha yeni. Klinik çalışmalarda az ama bunlardan biz bazılarını kendi hastalarımızda da uyguladık ve oldukça faydalı olduğunu gördük. Özellikle bu kök hücre öne geçmekte. Bununla ilgili ayrıca bir videoda yapacağım sizlere. Peki hastamız diyalize giriyor. Ümitlerimiz kesilsin mi? Bekleyelim mi? Hayır. Diyalize giren hastalarda da arkadaşlar yapacaklarımız var. Yine bunlar da sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı önerilerine biraz önce bahsettiklerim aynen dikkat etmek zorunda. Eğer bunlara dikkat ederse ömürleri daha uzun olur diyalize. Çünkü kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riski çok fazla oluyordu diyaliz hastalarında. Bir diğer şeyimiz de toprak böbrek bakımı olarak biz neyi yayınlamıştık, ortaya çıkartmıştık? Diyalize giren hastaların bile haftalık diyaliz seans sayıları azaltılabiliyor. Hatta uygun hastalarda diyalizden tamamen çıkma bile olabiliyor. Belki belli bir süreyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl hatta 7 yıl, 8 yıl diyalize girmeyen hastalarımız da olabiliyor. Ama bu her hastada olmuyordu. Ne vardı? Biz protokol oluşturmuştuk. 6 tane ana kural, 30 tane de küçük kural vardı bizim. Şartımız vardı. Bu şartların yerine gelmesi lazım. Diğer ayrıntılarını ben zaten hem kitabımda hem de videolarda bahsettim. Oradan bakabilirsiniz. Evet, toprak böbrek bakımı bunun en güzel örneği. Oradaki kurallara uyarak da diyalize giren hastalarda da yine bir ümidimiz olabilmektedir arkadaşlar. Gerekiyorsa ömür boyu diyalize girecek olanların içinde en güzel seçenek böbrek naklidir. Evet, hepsini özetleyecek olursak arkadaşlar demek ki böbrekleri korumada en önemli faktör insanın kendisidir. Kişinin bilinçli olması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme kurallarına uyması ve nefroloğu veya diğer doktorları tarafından verilen ilaçlarını düzenli kullanması, zararlı ilaçlardansa olabildiğince uzak durması gerekmektedir. Evet, diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.